En güzeli. Ben de durmam diyormuş Barış. Bunlar Barış'la bana geldi mi, Gülcan'la bana geldi mi ne yapacaklar? Bunlar iyice biter. Biliyor musun? Evet, iyi akşamlar arkadaşlar. Bu akşamki programımıza da hoş geldiniz. Arkadaşlar birer birer geliyorlar. Onun için hemen başlamadım. Şu anda 6 dakika geçiyor. Evet, bundan sonra sıkça gençlerimizi inşallah buradan izleyeceğiz hepimiz beraber. Hem onlar için deneyimler olacak hem de biz de onların yeni taze bilgilerinden bizler de faydalanacağız. Çünkü bu akşam kendileri araştırmalarını yaptılar. Kendileri bilgilenerek bilgilerini sunacaklar bize. Umuyorum çok güzel şeyler anlatacaklar, eminim. Yani bundan sonra belki aralara serpiştireceğiz ama bu akşamı tamamen gençler idare edecekler. İlk başlangıcı Berkay Berkin yapıyor. Sizlere şeyden bahsedecek, probiyotikten ve rolondan. Gerçekten her ikisi de çok önemli ürünlerimiz. Mutlaka kullanılması gerekir ve neden Ersa'dan kullanmamız gerektiğini bizlere anlatacak. Arkasına Seda Kocabaş sunumunu yapacak Rita ile ilgili. Ve daha sonra Sultan Çalışkan Çamaşır grubumuzla ilgili bir sunumu olacak sanıyorum. Evet, ben sözü hemen Berkay'a vereyim çünkü onun çok anlatacağı şeyler var. Acelemiz Bilgiler yoktu o var. kadar ya. Nasıl? Acelemiz yoktu o kadar. Var. Zamanımızı iyi değerlendirelim inşallah. Tekrar iyi akşamlar diliyorum herkese ve sözü Berkay'a veriyorum. Peki. O zaman Yan Oda Stüdyosu'na hepiniz hoş geldiniz. Evet, şimdi Rolon'la başlayıp akabinde de probiyotin en azından 10 tane farklı bakteri olduğu için ve her bakterinin çok uzun konuları olduğu için hani ilk 5'ini hızlıca gireceğim. O yukarıdan aşağı baktığınızda içindekiler kısmını. Ondan sonra da eğer şey olursa herkes anlattıktan sonra zaman yeterli olsa çünkü şimdi şey yapacağım biraz hızlıca başlıklarını geçeceğim. Daha detaylı açabiliriz yani hangi başlıkları daha detaylı açmamı isterseniz eğer. Onun için de arka planda o internet sayfalarımı da açık tuttum ama bayağı fazla oldular. Evet, Roland'ı seçmemdeki sebep açıkçası herkes ürünler anlatırken böyle atlanılan bir kısımda ürünler var. Böyle kullanılıyor, çıkmış, herkes bir şekilde dokunmuş ama kimsenin aslında bir nebze de tabiri caizse umursamadı. Yani işte şirketimiz üretmiş, kullanalım. Ama ne var içinde, neye özenilmiş o pek şey yapılmamış, Roland'a bakılmamış açıkçası. Bunun yani Roland'un içerisinde zaten yani bitki demek de daha pek doğru olmaz. Bir tanesi bitki, diğeri tek hücreli canlı. Ondan sonra bu ikisi üzerinde durulmuş. Bir tanesi siyah frenk üzümü ki bunu birçok takviye çeşidinde farklı firmalarda çalışanlar veya eczanedeki
gıda takviyeleriyle içli dışlı olanlar illaki şey olmuştu. Duymuştu veya haşa neşi olmuştu. Hani vücut içi faydaları dışında zaten dıştan sürdüğümüz için o kısma gireceğim. Frank üzümünün bu da yaprağı kullanılmış ve yaprağının çok ciddi antimikrobiyal etkileri mevcut. Özellikle gram negatif bakterilerdeki, gram negatiften kastım burada bakterilerde bazı sınıflandırma çeşitleri vardı. Burada da işte bazı testler uygulanır. Bunlardan en başında gelen de bizlerde gram testi dediğimiz bir boyama testidir. Hani bir şeyin varlığına ya da yokluğuna bakmak için ana sınıflandırmalarımızdan bir tanesi de. Hani bu açıdan bu çeşitler üzerinde işte kandida mantarında vesaire birçok etkisi bulunmakta antimikrobiyal ve güçlü antimikrobiyal etkiler olarak gözükmekte. Bunu söyleyebilmek için de antibiyotiklerde yapılan bir test çeşidi vardı. Biz buna MIC testi deriz kısaca. Yani minimum inhibition konsantrasyon, yani en düşük dozajda etki etme becerisi diye geçer. Ve bu konuda da çok başarılıdır siyah Frank üzümünün yaprakları. Ama benim burada asıl dikkat etmek istediğim, çünkü fitoterapide de günümüzde çok göz ardı edilen bir şeydi, özellikle Türkiye'de de. İzlanda likeninin kullanılması rolonda. İzlanda veya liken nedir? Oradan gireceğim çünkü yeni bir tabir. Tek hücreli canlılarda şey duymuşsunuzdur, işte virüsler, bakteriler, mantarlar, alikler vesaire vesaire gider. Bir de likenler diye bir şey vardır ki bu aliklerle mantarların zaman içerisinde birlikte yaşamaya başlaması. Yani bir besinini üretiyor, yemini suyunu üretiyor, diğeri ona alan sağlıyor, koruma sağlıyor ve birlikte bir yaşam oluşturuyorlar. İşte biz buna bu iki farklı canlı çeşidinin oluşturduğu tek topluluğa liken diyoruz. Ve bunun da birçok çeşidi var. Bunların bazıları işte boyamada, bazısı antibiyotikte vesaire kullanılır. Evet, antibiyotikte. Ve İzlanda likeninin de özellikle üst solunum yolu enfeksiyonlarında çok kullanımı mevcuttu. Yine bu da tüberkülozdan mantığa kadar çok ciddi bir etki varyasyonu, etki çeşitliliği vardır ki günümüz tıbbında da özellikle Avrupa'da da eczanelerde bunun işte pastilleri vesaire satılmaktadır, kullanılmaktadır. Ama tabii Türkiye'de yok. Adı her ne kadar İzlanda likeni olsa da bizde de Erzurum bölgesinde falan yetişen bir liken türü. Hatta bazı yerli çalışmalar da var bununla alakalı. İşte bizde yetişen likenin işte antimikrobiyal etkileri üzerine falan. Benim burada hani rolonda da bir ek parantez açmak istediğim, antibiyotik olarak hatta antiviral özellikleri de var. İşte AIDS'e vesaire, yani aslında çok geniş çapta etkiler var. Çok girmek istemiyorum şu anda çünkü diğer anlatıcılarımıza önce zaman ayırmak istiyorum. İzlanda likeninin vücut içinde ve dışında bu kadar etkileri varken biz bunu rolon olarak kullanıyoruz. Ben bunu daha önce RT için de söylemiştim. Hani birçok çeşit yerde kullanılabilecekken biz bunu temizlik malzemesi olarak kullanıyoruz ki ne güzel ki kullanıyoruz. Hani yani kıymetini bilmek açısından. Hani sadece işte yüzey temizleyiciye attım diye veya yağ iyi çözüyor mu diye değil, sağlığımız için anlamında ben burada bir parantez açmak istedim. Hani rolonumuzda bu kadar mükemmel bir ürün. Birçok yerde antibiyotik vesaire benzer kullanılırken biz bunu rolon olarak kullanıyoruz ki ne güzel. Bunu bahsetmek istedim rolonda. Şimdi şeye gelince, probiyotiğe gelince, bu sefer şeye girmeyeceğim çünkü o zaman çok uzayacak. Neden probiyotik kullanmalıyız'a vesaire girmeyeceğim. Hızlıca dediğim gibi ilk beşinin bazı etkilerinden bahsedeceğim. Normalde önceden kalma hazır notlarım vardı. Biraz onları kaybedince sıfırdan yapmam gerekti.
Ama güzel bir yanı da oldu. Sıfırdan yaparken bazı yeni şeyler de gördüm. Onlardan da bir nebze bahsedeceğim. Şimdi bazı ilk bir dakika neredeydi o? Hah, ilk üçünde o isimlendirmede yani elinde probiyotik şey olan varsa veya internet sayfasından açabilecek olanla ilk üçünde isim farklılıklı olacak. Çünkü bizim şirketin burada isimlendirirken yazdığı çok eski isim versiyonları. Bu Latince isimlendirmelerde bazen böyle 20 yılda 30 yılda bir yeni isimler konulabiliyor. Yeni gruplandırmalar yapılabiliyor. O yüzden o bakteriyum diye burada yazanlar aslında bifidobakteriyum günümüz sınıflanmasında. Öncelikle onu söyleyeyim. Kısa da olsa bifidobakteriyum lactis'ten başlayacağım. Bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcıdır. Sağlıklı kolesterol seviyesini destekliyor. Ülseratif kolite ve çölya ciddi faydalar sağlıyor. İşte enzimatik reaksiyonlar ve inflamatuar durumlarla. Ve antibiyotik ilişkili ishalin oluşumunu azaltıyor. Yani bazılarında vardı antibiyotik kullandığı zaman bir anda işte DRS'e başlar ve bunda da koruyucu etkisi olabiliyor. İlginçtir ki. Devam edeceğim. Bifidobakteriyum bireve gireceğim. İlk olarak yani bizlerin vücuduna ilk girişi anne sütünden de. Cilt üzerine yani buradaki birçoğusunda da böyle bir özellik var. Cilt üzerine uygulandığında cilt nemini ve elastikiyetini arttırıyor. Böyle ilginç bir özelliği de var. Bebeklerde egzama ve alerji riskini azaltıyor. Yani birçok alerji çeşidini de azaltıyor da daha çok cilt üzerine. Anti-inflamatuar etki gösterdiği için aslında da faydalı olabileceği gündemde şu sıralar. Yağ ve şeker metabolizmasına çok çeşitli etkilerinden dolayı şimdilik detayına girmiyorum. Metabolizmalarına etkisiyle obeziteye karşı da fayda gösteriyor. Çölyak hastalığına karşı bu da faydalı. İnfluenza ve rotavirüs tipi virüs enfeksiyonlarına karşı koruma ve tedavisinde yardımcı olma özellikleri de var. Bifidobakteriyum longum anneden gelerek bebeklerde ilk kolonize olan yani bir önceki birey gibi olanlardan biri de bir bakteri çeşididir. Viral enfeksiyonla karşı başta olmak üzere bağışıklık artırıcıdır. Yani birçok hastalık tipine karşı hem bağışıklık arttırıcı hem vücuda girişini engelleyici ve antiviral açıdan da çok iyi. İnfluenza tipi, yani ben burada influenza tipi dediğim yani birçok virüs çeşidi vardır ki hani günümüz virüslerine katabilirsiniz buna kısaca. İnfluenza tipi aşılanmanın yan etkilerine karşı etkili. Bu yeni okuduğum bir şey. Hani diğer gıda takviyelerinde bunu biliyordum ama probiyotikte açıkçası bugün öğrendim ben de. Ve bu çalışmayı klinik çalışmayı yaptıkları kişilerin yaş ortalaması da 86-87 bu arada. Ve yanlış hatırlamıyorsam 27 hasta üzerine denemişlerdi. Hani Japonya'da yapılmış bu ve Oxford'da da yayınlanmış bir çalışma ve hani o hastalar bunu nasıl kabul etmiş, hadi son bilime faydamız mı olmuş demiş bilmiyorum. Yani tabiri caizse kısaca aşının yan etkilerini azaltırken şimdi aşının meselesine bağışıklık tepkimesini oluşturmak değil mi? Bağışıklık tepkisini de arttırır. Daha işe yaramasını da sağlıyor aşının aynı zamanda. Yani o yüzden de bir dipnot olarak bunu bilmek faydalı olur diye düşünüyorum. İşte iltihaplanmayı azaltıyor. Saman nezlesi gibi alerjilerin
belirtilerini azaltma eğiliminde, yani daha solunum yolu alerjilerini, işte o kaşıntı, hapşırma vesaire vesaire. Çölyak hastalığına bu da faydalı. Total kolesterol ve trigliserit düşürücü. Daha yeni çalışmalar olduğu için yani tahmin ediliyor bu faydalı. Bilişsel işlev, kaygı, depresyon ve şizofreni. Yani tahmin edilenden kastım. Karaciğer ve kemiklere faydalı. Kolon kanserine karşı da ciddi bir etkisi bulunmakta. Tümör küçültücü ve engelleyici olarak. Lactobacillus acidophilus. Birçok süt ürününde, hatta tarhana, turşuda vesairede de bulunan bir bakteri çeşidimiz. HDL yani iyi kolesterolü arttırıcıyken total kolesterol düşürücüdür. Yani kötü kolesterolü azaltıyor diğer bir ifadeyle. Hatta şöyle bir çalışma da var. Normal yoğurtla acidophilus eklenmiş yoğurdu kıyaslanıyor. Ben burada bu dipnotu şey için söylüyorum. Hani bizler de probiyotik katıp şey yapıyoruz ya, yoğurt mayasına mayalıyoruz. Acidophilus katılan yoğurtlarda kolesterol düşme miktarı %7 daha fazla oluyor. Yani bu konuda daha etkinliği de artıyor. Yani boşuna eklemiyoruz o kapsüllere. 10-12 çalışmada şöyle bir şey var. Acidophilus'lu probiyotik karışımlarında seyahat sırasında oluşan ishale karşı yardımcı oluyor. İlginç bir dipnot. Yani ben de açıkçası diğerinin böyle bir sınıfını yeni öğrendim. Bir çalışmada ise diğer teşhisiyle yatan 300 çocuğa, yani bu bir hastanede yapılmış, bunun iyileşmesine yardımcı oldu. Yani klinik çalışma olarak göstermişti. Irritable bağırsak, yani rahatsız eden o bağırsak sendromuna karşı faydalı, vajinal enfeksiyonlara karşı da en yaygın kullanılan probiyotik Acidophilus'ta. Gribe karşı korur ki ben bunu bir önceki anlatımımda bu çalışmayı bir nebze geniş anlatmıştım. Bu da kısaca geçeceğim. 3-5 yaş arası 326 çocuğa yapılmış bir çalışma. 6 ay boyunca probiyotik kullanımı. Bu arada bir daha söylüyorum. 3-5 yaş arasındaki çocuklara. Probiyotik desteği verilen bu çocuklar diğer çocuklara nazaran %53 daha az ateş göstermiş, %41 daha az öksürük ve %68 daha az antibiyotik kullanımı görülmüş. Ki bu yaştaki çocuklar için ne kadar önemli bunlar. Ki günümüz moda hastalıklarında, yani daha korkulan hastalıkları düşününce bir kez daha düşünmenizi öneririm. Ki dozaj olarak baktığınızda da bizim bir kapsülü bir günlük olarak veriyorlar süt içerisinde. Hani yutabilirse yutabilir ya da süt içerisinde de alabilir. Alerji semptomlarını azaltır. Hamilelerde kullanımı ile bebeklerde egzama riskini azaltır. Yani büyüklüğünü, sıklığını, oluşma ihtimalini. Bir sonraki Lactobacillus casei, çiğ ve fermante süt ürünleri, taze sebzeler, bitkisel fermante ürünler ve anne sütünde bulunur. Bu da yine anne sütünde bulunan başka bir bakteri çeşidimiz. Kanser tedavi sürecini hızlandırır. Hatta bazı kanser tiplerinde de direkt kendi faydası da vardı. Bağışıklık sistemine uyarır, kolesterol seviyesini de düşürür. Çeşitli kronik hastalıklara karşı etki gösterir, biraz geniş bir tabir. Patojen mikroorganizmaların gelişmesini engeller ki bu gerçekten çok geniş bir çeşitlilikte. Patojenden kastım hastalık yapıcı bu mikroorganizma çeşitliliği. Ve doğuştan gelen bağışıklığa olumlu etki eder ki burada bazılarınız biyoloji derslerinden hatırlarsınız, bizde 2 çeşit bağışıklık var. Biri doğuştan gelen, diğeri sonradan kazanılır. Bu da doğuştan gelen, yani başlangıç bağışıklığımız da daha güçlü kılıyor bu bakteri çeşidi. Dediğim gibi şimdilik ana başlıklarıyla geçtim. Hani daha detayına devamlı daha sonra inebiliriz. İlk 5'i buydu. Şimdilik benden bu kadar.
Hızlı anlatmama rağmen bu kadar zaman geçtiğini anlamadım. Evet, teşekkür ediyoruz anlatımın için Berkay. Evet, bu arada Seda Kocabaş acaba hazır mı? Galiba hazır. Evet, hazır. Evet. Hazırım Selam müdürüm. Sedacığım, hoş geldin. Hoş bulduk. Bugün çamaşır grubunu anlatacağım. Ersa'nın çamaşır tozları. Hayatımıza katışımız daha doğrusu. Heyecanımı yenmekte zorlanıyorum. Kusuruma bakmayın. Olsun, olacak. Alışacaksın. İnşallah Zaten müdürüm. alışın diye sizi böyle çıkartıyorum. İnşallah Evet. müdürüm. En azından yani bu konulara yakınsın, eğitimin bu Hı hı. konularda sen daha kolay anlatabilirsin diye düşünüyorum. İnşallah dilim döndüğünce anlatayım müdürüm. Bekliyoruz. Tamam canım. Evet, aldığım notlarımı hemen sizlerle paylaşayım. Ersel Çamaşır Grubu nelerden oluşuyor? Renkler için çamaşır yıkama tozumuz, beyazlar için çamaşır yıkama tozumuz. Şöyle tek tek ilk önce ürünleri göstereyim. Renkler için çamaşır yıkama tozumuz 1 kilodur kendisi. Konsantre bir üründür. Beyazlar için çamaşır yıkama tozumuz. Evet. Kendisi de çok haşır neşir olduğum için garibim biraz kendini salmış. Ve bu çamaşır yıkama tozlarımızı aktif hale getirmek için olmazsa olmazımız çamaşır aktifimiz. İlk önce ürünlerin tanıtımıyla başlamak istiyorum demiştim. Ondan sonra eğer ki koku kullanmak isteyen olursa çamaşır kokusu ekstradan kullanabilirler. Bunun 500 mililitrelik ve 1 litrelik olanları satılmaktadır. Evet. Yardımcı ürünleri de, pardon çok özür dilerim. Tül ve perde yıkama tozumuz da var çamaşır grubunda. Ondan Evet. sonra gömleklerde ve manşetlerde çıkmayan o baş belası lekelerimiz için yaka spreyimiz. Evet. Kendisinden aşırı derecede memnunum. İlk önce bu ürünlerimizin içeriklerini, yani daha doğrusu yüzeysel olarak anlatmak istiyorum. Çamaşırlarımızda STPP denilen sodyum tripolifosfat içermiyor. Türkiye'de tabii şu anda nasıl diyeyim, Marmara Denizi'ndeki müsilajlardan dolayı fosfatın zararları anca anlaşılabildiği için Türkiye'de bunun adına daha yeni önlemler alınıyordu. Ancak bundan öncesinde şu an kısıtlamalar getirildi mi bilmiyorum. Ersa firmamız fosfatsız bir şekilde çamaşır yıkama tozlarını ve bulaşık matik olsun, çamaşır deterjan, çamaşır ürünlerinde yıkama tozlarında olsun kullanıyordu. Yani bütün ürünlerimiz fosfatsızdır. Analizlerimiz Ersa sayfasına girdiğimizde en alt kısma inip analiz raporlarını okuyabilirsiniz. Hepsinin gravimetrik analizleri yapılmıştır. Evet. Sağlık Bakanlığı tarafından analiz edilmiştir. Yani bu Sağlık Bakanlığı'nın ismi TC Sağlık Bakanlığı Refik Saydam Hıfzı Sıha Merkezi Başkanlığı Çevre Sağlığı Araştırma Müdürlüğü analiz raporları adı altında belgelerimize ulaşabilirsiniz. Söylediğimiz gibi ürünlerimizin hiçbirisinde sodyum tripolifosfat içermemektedir. Analizlerimiz 2007 yılında Pamukkale Üniversitesi'nde, 2010, 2011 ve 2012 yılında Sağlık Bakanlığı tarafından yapılmış olup fosfat olmadığı belgelendirilmiştir. Ülkemizde Ersa firmamızda Rita ve Argania gibi organik sertifikalı bitkiler kullanılmaktadır ve bitki asitleri kullanılmaktadır. Fosfat içermeyen Ersa çamaşır tozlarını yeni doğan bebeklerin çamaşırlarında rahatlıkla kullanabilirsiniz. Markette çalıştığım zamanlarda herkes bir alelacele geliyordu müdürem, böyle bebekler için yıkama tozu arıyoruz, sabun hani içerikli, içerisinde kimyasal madde bulunmayan diye arayışlarına. O zamanlar Ersa tabii tanışmadığım için, yani insanlar kendi vücudunda kullandığı şeyi neden bebeklerine kullanamaz diye sorguluyordum. Tabii o zamanlar çoluk çocuk, yani evli bile değilim, hiç alakam olmadığı bölümler olduğu için yani düşünüyordum. Tabii içeriklerini araştırmak Ersa'la tanıştıktan sonra aklıma geldi. Yani sedeftir. Çok şükür sedef hastalığım olmadı ama egzama olsun, ellerimde çatlaklar başladıktan sonra nasıl bunlardan kurtulabilirim diye araştırmalarımı yaptığımda Ersa ile çok şükür annem sayesinde tanıştım. Ona, kendisine teşekkür ediyorum.
ve sizlere de. Sizler sayesinde de hem yani daha çok araştırıyoruz, daha çok bilgi sahibi olmak için çabalıyoruz müdürem. Ondan sonra çamaşır kokusunu anlatayım sizlere. Çiçek, pudra ve yeşil orman kokularının hakim olduğu özel formülüyle çamaşırlarımızda hoş koku bırakırlar kendileri. Gerçekten kokusu muhteşem. Çamaşır makinesi yumuşatıcı gözüne kendi ürünün kapağıyla, ben gerçi damla için kullanıyorum. Damlalık kullanıyorum daha doğrusu. Bir kapak ilave edilir. Tercihe göre kokuyu sevenler, daha çok koku sevenler artırabilir. Yumuşatıcı kullanılmasına gerek yoktur. Çünkü çamaşır yıkama tozlarında içerisine baktığımızda Rita bitkisini görürüz. Yani daha doğrusu Ersa demek artık benim için Rita bitkisi demek neredeyse. Tüm temizlik ürünleri, gıda takviyeleri hariç. Bu Rita'nın içerisinde zaten 54 etken madde var, bitki asitleri var. Bunlar yine analiz sayfasında bitki asitlerinin isimlerini merak eden olursa açıp okuyabilir. Rita'nın zaten özelliklerinden birisi çamaşırları hem çamaşırlar olsun hem banyo WC olsun. Şurada banyo WC'yi de göstereyim. Banyo WC'de kireç önleyici, kireç sökücü özelliği vardır. Ve bu çamaşır yıkama tozlarının içerisinde olduğu için makinemizin giderlerindeki kireçleri, ondan sonra yeniden kireç oluşumunu engelleme özelliğine sahiptir. Yani ekstradan bir ürün kullanmamıza gerek yoktur. Çamaşır aktifle birlikte kullanıldığında çamaşır yıkama tozlarımız aktif hale geliyor. Yani nasıl anlatayım? Aktif hale gelişini onu daha sonra anlatayım. Şimdi hiç kafa karıştırmayayım. Kimyacı olunca müdürüm her şeyi anlatasım geliyor ancak bunlar için yani kendimi frenlemem gerekiyor. Kusuruma bakmayın. Estağfurullah. Beğenmeliyim. Tamam, çok güzel gidiyorsun. Devam et, harikasın. Ersel çamaşır tozlarımız 1 kilogramdır. Konsantre üründür. Yani bu marketteki deterjanlar 6 kilodur. 6 kilo deterjana eşit oluyor konsantre olduğu için. Ersel çamaşır ölçeğimizi göstermek istiyorum sizlere. Belki elimde olmayanlar olabilir. Şöyle bir saniye. ...10 gram ölçeğimiz var. Renkli çamaşırlarda 3 kapak, suyun sertlik derecesine göre 4 kapak da kullanılabiliyor. Beyaz çamaşır yıkama tozunda ise 4 kapak yıkama tozu kullanılıyor. 4 kapakta çamaşır aktif kullanmak zorundayız. Şöyle bir bilgi vermek istiyorum. Mesela ben renkli çamaşır tozlarında eğer ki sıcak bölgelerde yaşayan insanlar varsa nasıl anlatayım? Mesela dışarı çıkıp geldiğimizde çok terliyoruz. Yani en fazla ter kokusu oluyor kıyafetlerimizde, yani herhangi bir kir leke bulunmadığında. Renkli çamaşır yıkama tozunda bazen bir ölçek yani 10 gram, bazen ise 2 ölçek kullanabiliyorum. Ancak beyaz yıkama çamaşır tozlarında ise kesinlikle verilen ölçeğin dışına çıkmamak gerekiyor. Çünkü beyaz çamaşırlarımızda istenmeyen sonuçlar elde edebiliriz. Yani 4 kapak yıkama tozu, 4 kapakta çamaşır aktif eklediğimizde harika sonuçlar elde ediyoruz. Yani renkli çamaşır tozunda yaptığımız azaltmayı beyazlarda yapmamamızı tavsiye ederim. Dediğim gibi çamaşır yıkama tozları 10 gramdan 3 kapak kullanıldığında 30 gram, suyun sertliğine göre 40 gram, ancak market deterjanlarında 270 gram. Yani koca bir su bardağı, hatta bir su bardağının 1,5 su bardağı diye düşünebiliriz. Kocaman deterjanı makinemizin yıkama gözüne, ana kapağına döküyoruz. Bazen çözülmediği de oluyor. Böyle tortular şeklinde kalıyor. Ben 3 yıldır evliyim. 3 yıldır makinemin hiçbir şekilde o çamaşır deterjanı konulan yerinde bir tortu birikimi hiçbir şekilde görmedim. Her zaman ilk aldığımda nasılsa şu anda da aynı şekilde devam ediyor. Tabii ki de Ersa banyo WC ile dezenfekte işlemini gerçekleştiriyorum. Ancak hiçbir şekilde bundan öncesinde daha doğrusu konuşamıyorum. Dişim yükseldi, kusura bakmayın. Banyo WC ile temizliyorum. Heyecanı bir türlü halledemedim. Kusuruma bakmayın arkadaşlar. Dediğim gibi kireç sökücü kullanmamıza gerek yok. Yaka spreyi ile gömlek, yaka ve manşetlerde isteyen ılık suyla ıslatıp
yaka spreyinden sıkabilir. Ben kendi deneyimimi anlatmak istiyorum. Eşimin gömleğinde Ersa yaka spreyim olmadığında lekeleri çıkartamıyordum. Çünkü damla konsantre kullanmak aklıma gelmemişti. Yaka spreyinden sipariş ettim. Hiç ılık suda falan bekletmedim müdürem. Direkt yaka spreyini sıktım. Sulandırmadan sıktım. Makineye attım. Çıkarttığımda bir baktım ki yani ilk günkü alınmış gibi, gerçekten inanamadım gözlerime. Bu kadar bir etkili sonuç beklemiyordum açıkçası. Şimdi bu çamaşır tozlarımızı, eğer ki makinemiz yeniyse zaten direkt kullanıyoruz. Eğer ki yeni değilse, yani makinemiz yeni değilseden kastım çamaşır tozlarına yeni geçiş yapmış isek makinemizi ilk önce boş çalıştırıyoruz. Boş çalıştırmakta neler kullanabiliriz? Ben 2 kapak banyo WC, 2 kapak yağ çöz ve 1 kapak damla konsantre, hatta yağ çöz de şöyle göstereyim. Neden yağ çöz kullandığımızı da anlatmak isterim. Yağ çöz ve damla konsantreden kendi kafama göre ayarladığım ölçeklerde kullandım. Sonuçta makineye attığımız kıyafetlerimizde vücudumuzun %60-70'i sudan oluşuyorsa geri kalan bileşenlerinden yüzde kaçı bilmiyorum ama bir kısmı da yağdan oluşuyor. Sonuçta terlediğimizde, ne bileyim, herhangi bir şeyde vücudumuzda yağ kalıntıları oluyor. Bu çamaşır borusunda ve kazanında yağlar, kirler, kireçler hepsi yapışık durumda kalıyor. İlk önce banyo WC ile banyo WC'yi yağ çözü katarak hem kireçlerden arınmasını boş bir şekilde çalıştırarak hem de yağların çözülmesini sağlayarak makineyi temizlemekle başlayabilirsiniz. Babamın evindeyken böyle başlamıştım çünkü. Kendi deneyimimi anlatıyorum. Ondan sonra ikinci yıkamada renkli çamaşırlarımızı koyup yıkayabiliriz. Hiçbir şekilde ben sorunla karşılaşmadım. Yani nasıl anlatayım? Çamaşırlarımın lekeli çıktığı bir durum yaşamadım çok şükür. Ancak etkili bir sonuç almak için 4-5 defa makinenin Ersa ürünleriyle yıkanmış olması gerekiyor. Ondan sonraki sonuçlarda, yıkamalarda daha kesin sonucu görüleceği söyleniyor. Ancak ben direkt ikinci yıkamada çok harika bir sonuçlar aldığım için buna gerek duymadım çok şükür. Ondan sonra neleri anlatalım? Tül perdeyi anlatmak istiyorum bir de. Perdelerimiz sonuçta yıkama sıklığımız nedir bilmiyorum. Ancak ben yılda bir kere yıkıyorum. Yani evimizde çok şükür sigara içen yok. Tabii yazın daha çok kirleniyor. Havalandırma işlemi çok sık olduğu için. Perdelerimizin kirlilik oranına göre 2 ölçek tül perde tozu, bir kapakta çamaşır aktif ekleyebilirsiniz. Ancak tül perdeleriniz beyaz ise ve çok fazla siyahlık var ise ben damla konsantre eklemiştim 1 kapak. Ve muhteşem sonuçlar elde etmiştim. Yani kar beyazı gibi çıkmıştı. Gerçekten inanamıyormuştum müdürem. Bazı arkadaşlarımız şöyle sorularla gelebiliyor. Mesela çamaşır aktif almasam olmaz mı? Hani yani çok gerekli olduğunu düşünmüyorum diyebilenler oluyor. Kesinlikle böyle bir şey düşünmemeliyiz. Çünkü bunlar birbirini tamamlayıcı ürünler. Bitkisel ürünlerde aktive edici formlar olmak zorunda. Malum deterjan değil, petrol türevi değil. Böyle kendiliğinden kabarsın, işte köpürsün, maalesef olmuyor. Bitki asitlerini aktive etmemiz gerekiyor. Çamaşır aktifimiz ise anlattığım gibi beyaz çamaşırlarda 4 beyaz çamaşır yıkama tozuna 4 çamaşır aktif, 4 kapak. Ön yıkama yapılacaksa ön yıkama kısmına bir çamaşır aktif, ana yıkama gözüne 3 çamaşır aktif koyuyoruz. Renkli çamaşır yıkama tozlarında 1 kapak kullanabiliyoruz. Şimdi size fosfatı anlatmak istiyorum. Daha doğrusu nedir bu fosfat? Neden bu başımızın belası? Ve son zamanlarda denizlerimizi mahveden fosfatı bahsetmek istiyorum kısaca. Hemen anlatayım, bilgisayardan açmıştım. Fosfatlar çoğu çamaşır deterjanının ve evsel ürünlerin temizlik maddesi. Yani diş macunlarından çamaşır deterjanlarına, bulaşık deterjanlarına, her içeriklerine baktığımızda bu sodyum tripolifosfat, ne bileyim diğer fosfat türevleri petrolün nasıl diyeyim, bir varil petrol ısıtılarak ayrıştırıldığında bir sürü yan ürünler meydana gelmektedir. Bu yan ürünler arabalarımızda yakıt olarak kullanılabiliyor. Kimisi
çamaşır deterjanlarında kullanıyor. Kimisi işte kıyafetlerde boya, işte katkı maddesi vesaire, gıdalarda da aynı şekilde kullanılabiliyor. Kullanım alanları çok fazla. Ancak tabii ki de bu son yıllarda görüldüğü üzere çok fazla sağlık sorunlarına sebep oluyor. Herhangi bir araştırma var mıdır bilmiyorum. Yani deterjanların veyahut da petrol türevlerinin insan sağlığına etkisi konusunda akademik bir çalışma yapılmış mıdır bilmiyorum. Ancak Ersal kullanarak gördüğüm kadarıyla, yani astım olsun, bronşit olsun, küçüklük yaşlarımızdan itibaren maruz kaldığımız bu tarz kimyasallar, petrol türevi olsun, çamaşır suları olsun biliyoruz. Bir şekilde hepimizin bir ortak noktasından, bir yerlerden zarar verdiği için doğal ürünlere arayışımız başladı. Evet. Çok şükür Ersa'da buldum ve memnunum. Bu fosfatlar ise dediğim gibi birçoğu temizlik maddesinde, diş macunlarında bulunuyor. Nedir? Neden kullanılıyor? Çünkü suyu yumuşatarak sürfaktanlar, yani yüzey aktif maddelerin daha kolay köpürmesini sağlıyor. Yüzey aktif madde dediğimiz, elimizi sabunlarken oluşan köpük var ya müdürüm. Bu köpükler kiri, nasıl diyeyim, suyu sevmeyen bir yapıya sahip. Yani elimizi suyla yıkadığımızda o kirden arınmaz. Nasıl arındırırız? Sabunun daha büyük molekülü hali diye düşünelim. Yüzey aktif maddeler daha küçük halde diye düşünelim. Sabunla yıkadığımızda kiri, suyu sevmeyen kısmı sarıyor, yapışıyor. Suyu seven kısımları ise suyla birlikte kiri deriden, çamaşırdan söküp su ile birlikte kaydırıp o bölgeden uzaklaştırıyor, elimizden de kıyafetlerimizden. Yüzey aktif maddeler, sürfaktanlarda fosfatlar bu işi daha hızlı olmasını sağlıyor. Yani nasıl diyeyim, daha kolaylaşmasını sağlıyor. Ancak baktığımızda Marmara Denizi'ndeki ölümlerden balık ölümlerine kadar alglerin hızlı çoğalması, fosfatı kullanıyorlar. Çünkü fosfat tam insan sağlığı için zararlı ama doğaya gerekli bir madde. Ancak fazlası gördüğümüz gibi müsilaj, salyamsı bir yapıya sahip minik bakteriler tarafından üretilen ürünlere dönüşüyor. Yani tehlikesi bizler için tehlikeli. Hayvanlar için zaten oradaki oksijeni tutarak balıkların ölümüne sebep oluyor. Balıklar ölürse yani omegaları nereden alacağız? Vitaminleri nereden alacağız? Balıklarımız yaşamalı. Ayrıca kirleri parçalayarak temizlenecek yüzeylerden çıkmalarını kolaylaştırıyor. Bazı deterjanların %30'undan fazlası fosfatlardan oluşuyor. Aman Allah'ım. Ne var ki fosfatlar hem insan hem de çevre sağlığı için zararlı. Fosfat içeren deterjanlarla temizlenen eşyaların üzerindeki kalıntılar mide bulantısı, ishal ve deri tahrişine neden olabiliyor. Ancak fosfatlarla ilgili en önemli kaygı çevre için oluşturdukları tehlike. Fosfatları atık sulardan temizlemek zor bir iş olduğu için atık sulardaki fosfatın çoğu akarsu, göl ve denizlere karışıyor. Fosfatlar yosunlar için gübre yerine geçerek aşırı çoğalmalarına yol açıyor. Bu yosunları parçalayan bakteriler ise sudaki oksijeni tüketiyor. Böylece aynı bölgede yaşayan balıklar resmen boğuluyor diye bir kesit anlatmak istedim. Fosfatın zararları daha çok bize dolaylı olarak zararı var. Çünkü çevreye zarar veriyor. Çevreye zarar verince ister istemez bizler de etkileniyoruz. Bu yaşamın bir besin zinciri olduğu gibi bizler de o zincirin içerisindeyiz. Yani zincirin bir parçasını kırıp yok edersek diğer zararlı maddeler daha fazla ürer. Bu sefer onlarla savaşarak gücümüz kalmayabilir diye anlatmak istiyorum. Evet. Anlatacaklarım bu kadar. Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Evet, Teşekkür ederim. birkaç şey daha ekleyebilirim isterseniz. Bu Tabii ki arada ben müdürüm. Sultan Çalışkan'a ulaşamadım. Nerede olduğunu bilemedim. Onun için bazı şeyleri isterseniz ben tamamlayayım. Olur müdürüm. Çamaşır tozlarında bir de bilinmesi gereken bazı şeyler var. Biliyorsunuz bizim ürünlerimizin içerisinde dolgu maddesi, katkı maddesi gibi maddeler yoktur. Piyasadan almış olduğumuz deterjanlarla çamaşırları yıkayınca silkelediğimizde toz dökülürdü. Ütü yaparken eğer ev temizse yerlere tozlar dökülürdü. Biz bunu çamaşırın tozu diye düşünürdük. Ama erzak kullandığımızdan beri böyle bir tozla karşılaşmadık. Sebebi ne? Sebebi şu, piyasadan alınan deterjanlar, hani 10 kilo alıyorduk böyle işte ucuzlamış diye seviniyorduk ya, aslında onun içindekiler meğer çer çöpmüş.
fosfatmış. Yani para etmeyecek şeyleri ağır ağır yükleri alıp evimize geliyorduk. İçerisinde mermer tozu ve cam tozu var. Dökülen tozlar onlar. Yani onlar çamaşır yıkanırken çamaşırı sürtünerek kirlerin çıkmasına yardımcı oluyordu. Fakat bu arada çamaşırlar da eskiyordu. Artık ben 15 senedir Ersal kullanıyorum. Ne iç çamaşırı eskiyor bizim evde ne de dış kıyafetler soluyor. Solması da yok. Bununla ilgili bir hikaye anlatayım. Çok defa anlatmışımdır ama benim çok hoşuma gidiyor. Şimdi Berkay lisede, ben Ersak'a girmişim ve Berkay bana hep karşı. Her şeyime karşı. Çamaşırları yıkıyorum. Tutturmuş ki bana benim siyah kıyafetlerimi sakın ola ki Ersak'la yıkamayasın. Neden? Soldurursun. Oğlum soldurmuyor diyorum, inanmıyor. Neyse bir gün marketteyiz. Bana bir X markanın şeyini aldırmaya çalışıyor. Dedim ki baktım baş edemeyeceğim, dediklerimi dinlemiyor. Tamam alalım dedim, hemen 1 litreliğini kaptım. Dedi olmaz, onu geri koy dedi. 5 litreliğini alacaksın dedi. Niye dedim. Dedi ki o bitince sen gene Ersak'la yıkarsın dedi. Baktım evet baş edemeyeceğim. Gittik 5 litreliğini aldık. Geldik eve. Ben tabii devamlı Ersak'la yıkadım onun çamaşırlarında. Bana sorduğunda o dediğiyle yıkadığımı sanıyor. Ve 1 sene geçti aradan. Bir gün motor kullanıyor. Bu arada pantolonun dizleri motorda güneşten şey olmuş, solmuş ama yan taraflar kuzguni siyah duruyor. Dedi ki anne bak iyi ki sana bunu aldırmışım. Bak dedi bunlar güneşten solmuş ama yan taraflar simsiyah dedi. Hiç solmamış. Öyle mi dedim. İyi gel bir bakalım ki aldığımız bitmiş mi dedim. Gittik. Aldı ki dolu. Aa bitti de yeniden mi aldın dedi. Yok dedim hiç kullanmadım ben onu. Yani ben eminim aslında. Ve Berkay ilk şokunu orada yaşadı. Tabii daha sonraları benim anlatımlarımdan mesela doğaya verdiği fosfatlıların verdiği zarardan bahsediyorum. İşte şeylerin çoğalmasından, alg patlamalarına sebep olduğundan filan. Bana diyordu ki ya anne bu böyle bir şey olsa üretimine izin vermezler. Yani bunu niye üretsinler ki satılmaz, devlet buna müsaade etmez diyordu. Nasıl okula gitti de başladı su ürünleri mühendisliğine tabii çok önemli bir konu. Okuluyla tamamen ilgili bir konu bu ve geldi dedi ki anne kusura bakma haklıymışsın sen. Senin dediğinden daha da beter şu anda durum. Daha fazla yani siz az bile anlatıyorsunuz dedi. O deyiş Ersat benimle beraber el verdi yani hep beraber çalışıyoruz çok şükür. Ki bugün en büyük yardımcım benim. Onun için anneler çocuklarıyla çalışınca hem mutlu oluyorlar hem de destek alıyorlar. Evet seni de tebrik ediyorum annenin yanında olduğun için. Mesela Lale Hanım'ın çocuklarını tebrik ediyorum. Onlar da yanında destek veriyorlar. Çok şükür yani çok güzel işimiz var aslında. Ama işten öte, para kazanmaktan öte çok önemli işimiz var. Doğayı kim kurtaracak? Bence biz. Başka birisi uzaydan gelip bizi kurtarmayacak. Biz anlata insanlarda yani deneyler yaparak, demolar yaparak anlatmaya çalışacağız. Bir insan ellerini kimyasalla yıkadığında bu avuç içindeki şeyler var ya böyle çizgiler filan oralarda siyah siyah bir şeyler oluyor. Yani sanki çizgi izlerini kalemle çizmişin gibi. Siz Ersak'la yıkayın bakın oradaki o siyahlıklar kalmıyor zaten akıp gidiyor. Renkli sabunla yıkayın piyasanın sabunlarıyla. Arkasından Ersak'la yıkadığınızda o sabunun rengi elinizden çıkıyor. Neden? Çünkü o sabunda petrol var.
petrol yapışır kalır, arınmaz kolay kolay. Ne kaptan, kacaktan arınır, ne kıyafetten arınır, ne de vücudunuzdan, elinizden arınır. Kolay arınmaz. Bunu arındırabilecek bir tek ersağ var. Bunu da yani demolar yaparak anlatabilirsiniz. Hatta Lale müdürümle bir kere Trabzon'a gittik biz. Bu hikayeyi de çok seviyorum. Çünkü ikimiz de şoka girmiştik. Gittik, oradan bir köye çıktık. Köyde toplantı yapacaklarmış, gün yapıyorlarmış. Hem de memur kesim, yani öğretmenler filan. Orada dediler ki bizi ev sahibi, ben dedi oraya götüreyim sizi, orada dedi seminer yapın. Daha önce görüştük zaten. Neyse gittik. Gelen misafirlere sorduk. Ersağ biliyor musunuz? Hayır dediler. Kullanmıyorlar da. İyi dedik. Hemen birisine dedik ki kim ellerini yıkamak ister? Hani ersağla yıkayacağız ilk olarak. Benim ellerim çok temiz dedi birisi. Ama yıkadık ellerini. Yağ şöz sıktık değil mi Lale? Lale Hanım'la beraberdik. Ya sıktık ellerine. Aman hiç kir çıkmadı. Tertemiz çıktı elde sular. İkimiz birbirimize baktık. Nasıl olur bu diye. Bu kadın ersağ kullanmıyor. Nasıl bu kadar temiz olabilir elleri? Dedik ki ne zaman yıkadı? Dedi ki az önce içeride. İçeride de ersağın sabunu var. Meğer onunla yıkamış gelmiş kadın. Tabii elinde bir şey kalmamış. Biz bayağı bir olmuş, mahcup olmuştuk yani. Sanki yalancı konumuna girmiştik orada. Dedik tamam. O zaman başkası gitsin gelsin dedik. Hani kimyasalla yıkayın, ondan sonra gelin ellerinizi yıkayalım. Neyse yani emin olun, hiç endişe etmeyin. Hiç yalancı konumuna da düşmezsiniz. Çünkü eminim ki kimyasalla yıkanan bir el arkasına ersağla yıkandığında mutlaka olur. Fark edilir. Yani prenses geldi. Bir çıkar. Hoş geldin prenses. Bu ne güzel kıyafet. Giyinmiş gelmiş bu saatte. Göster beni diyor. Ha gösterdim bak. Harikasın valla. Ne dedin? Hadi bakalım in aşağıya. Evet, yani bu tozlarla ilgili anlatmak istediğim bir şey daha var. Biliyorsunuz ki ersağ ürünleri Rita'dan yapılıyor. Bitki olduğu için daha özenli kullanmak gerekiyor. Mesela 30-40 derecenin altında sıcaklıkla yıkarsanız çözülemez bitki olduğu için. 60-70'in üzerinde de yıkarsanız bu sefer de pişer, etkisi azalır. O yüzden çamaşırlarımızı özellikle 40 ile 60 derecede, mesela renkleri 40, beyazları 60 derecede yıkarsak en güzel sonucu alırız. Yani bunları da anlatırken, hani kullanımları anlatırken bundan da bahsetmek lazım. Çünkü aslında bizim para kazanma sebebimiz bu özellikleri anlattığımız içindir. Hani havadan para kazanmıyoruz. Birileri gelip size diyebilir ki helal mi haram mı? Biz gece gündüz çalışıyorsak, anlatıyorsak, birilerine bu ürünleri kullandırmayı hedefleyip de onlara kullandırtıyorsak ve onlar da bize dua ediyorsa biz neye haram kazanmış olalım? Artık kimsenin cebinden biz sana anlatıyoruz diye para almıyoruz. Şirketimiz diyor ki ben diyor reklama vereceğim parayı diyor, aracılara, tefecilere vereceğim parayı diyor, size veriyorum ve vereceğin de ne kadar kazanacağını da bildiriyor. Üstelik serbest ticarette kimin ne kazandığı belli değil. 3'e alıp 5'e mi satıyor, 15'e mi satıyor bilemezsiniz. Ama ersağda alışınız da satışınız da bellidir. Alacağınız kâr da bellidir. Evet, çamaşır tozlarından dolayı, anlatımından dolayı çok teşekkür ediyorum Sedacığım. Bundan sonra
bütün gençleri sırayla bazı ürünleri anlatmalarını isteyeceğim. İsterseniz bundan sonra anlatacağınız konuları şimdiden belirleyin, kendiniz belirleyin. Ben bileyim ki çakışmasın. Ama her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Mesela bu akşam anlatılanı öbür akşam bir başkası anlatabilir. Çünkü deneyim farklıdır, algı farklıdır, sunum farklıdır. Benim anlattığımı belki birisi çok iyi anlayamayabilir ama bir başkasının anlatımından daha etkilenir. Yani kimin neden etkileneceğini hiç bilemiyoruz. Ve yıllardır mesela bazıları gelir bana der ki işte sen böyle demiştin de ben bundan sonra hiç aklıma gelmemişti. Yani bundan o kişinin etkileneceği. Aklıma geleni söylüyorum, bir alan alıyor. Yani ortaya bırakıyoruz bir lafı, isteyen alıyor. Onun için ne anlatırsanız mutlaka kârdır. Bir şeyden daha bahsetmek istiyorum. Hani bu anlatımlarda endişe etmeyin diye özellikle gençlere demek istiyorum. Farklı bir network'te bir kutlamaya gitmiştik ve orada insanlara derece yapanları sahneye çıkarıyorlardı. Çok iyi derece yapmış birisi hiçbir şey konuşamadı. Biliyor musunuz, iyi konuşanlardan daha çok o kişi etkiledi. Herkes dedi ki ya bu bile yapmışsa ben niye yapamayayım? Ben bile dedim orada. Ya bu yapmışsa ben niye yapamayayım dedim. Onun için mutlaka başkalarını etkilemekte her türlü etkilersiniz. Yapamamakla da etkilersiniz, konuşamamakla da etkilersiniz, konuşmakla da etkilersiniz. Hani bazısı der ki o güzel konuşuyor, işte eğitimini almış da ben aynı şekilde hiç şey değil. Buna bir şey eklemek istiyorum Güner Müdürüm. Tabii canım, buyur. Daha yeni üyeydim ben, %21 kariyerinde. Eğitim tek üyemdi. Ona dedim ki Çeşmez, toplantı ayarlar mısın? Sana toplantıya geleceğim. Yani bildiğim birkaç şey var. Ne cesaret bir toplantı yapıyorum, ev toplantısı. O da Harikasın. tamam, tamam yenge dedi. Orada birkaç kişi geldi ama bayanın bir tanesi car 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 öyle bir konuşuyor, öyle. Her şeyden haberi var. İşte ben bu işi yaparım diyor, şöyle diyor, böyle. O konuştukça ben korkuyorum, biraz korkuya kapılıyorum. Çünkü çok fazla bilgim yok. Orada bana şey sordular, bundan bakın 9 sene önce. Güneş kremi kaç faktör dediler. Hiç o zamana kadar faktör kelimesini duymadım. Kaç faktör? Böyle baktım, katalog elimde anlatıyorum birkaç ürün. Orada hemen dedim ki onu bilmiyorum ben dedim kaç faktör olduğunu. Hemen sorayım dedim. Hemen aradım müdürüm seni. Hoparlörü de açtım. Dedim ki Güner Hanım dedim bizim güneş kremi faktör diye bir şey var. Kaç faktörmüş? Sen de 50 faktör dedin. Orada aslında 50 faktör oluşu etkilemedi kişileri. Bunu sonradan tabii ki öğrendim, anladım. He. Orada benim samimiyetim, bilmediğim Evet. bir şeyi üstüme sormam, açık açık sormam, hani Evet. gizli konuşmadan ve oradaki hemen ulaşılabilir bir üslubun olması, Evet. doğru cevabı hemen veriyor olması oradaki kişileri etkilemişti ve o çok konuşan, benim korktuğum kişi hiçbir şey yapmadı. Üye oldu ama silindi. Orada sessiz sedasız beni dinleyen kişi üye oldu, önce oldu. Şu anda kocaman bir ekibi var. Türkan Harputlu. Öyle mi? Çok Harikasın değerli ya. öncü. Evet. O yüzden hani Evet. anlatımlarda hiç gerçekten çekinmeyin. Sizler çok heyecanlısınız. Ağzınızdan ne çıktığını bilmiyorsunuz ama o kadar güzel bilgiler geçti ki bu Evet, tarafa. enerji geçti, Sen- enerji. çok güzel. Sedacığım çok güzel enerji geçti bu tarafa, haberin olsun. Hiç endişe Evet. etme, yolun açık olsun. Çok güzel şeyler yapacağına inanıyorum zaten. Yani mesleğin gereği de, eğitimin gereği de insanların zaten sana güvenmesi gerekiyor bence. Diploma da bazen işe yarıyor. Kesinlikle. Ama kesinlikle. illa da şart mı? Hiç değil. Lale müdürüm bugün fırtına gibi esiyor maşallah. Bugün belki doktorların bilmediği çoğu bilgilere sahip. Çünkü onlar tek yönlü kendilerini geliştiriyor ama biz her türlü geliştirmek zorundayız.
Her geçen gün eğitime yatırım yapıyoruz. Onun için yani illaki bazı arkadaşlar vardır. Mutlaka ilkokul mezunları çok vardır. Bizim müdürlerin çoğu ilkokul mezunudur. Biz de biliyorsunuz eğitim şu bu aranmıyor. Birincisi dürüstlük, ikincisi işine yatırım yapmak, bilgiye yatırım yapmak. Çünkü bilmediğimiz bir şeyi anlatamıyoruz. Ve mutlaka bilmediğimiz bir şeyler çıkıyor. Ben oldum dediğiniz zaman geriye doğru düşmeye başlarsınız. Olmuş olmanın sonu yok yani. Kendini geliştirmenin sonu yok. Bu akşam ben şeye ulaşamadım. Sultan'a. Zaten vaktimiz kalmadı. Bu arada Berkaycığım senin anlatmak istediğin bir şeyler var mı? Yani sen konuyu anlatmak istediğin diye paslarsan anlatmak istediğin çok şey Yok var da yani ben çok şey insanların anlatırım. birkaç Ben gün hiç vakti var mı? Ben sabaha kadar da konuşurum da. Yani hani daha çok Evet. açılmasını istedikleri dinleyicilerin hani bir o kasetin başlıklardan bir konu vesaire varsa onunla şey yapabiliriz. Ama aşağı yukarıda anlaşılır olduğunu düşünüyorum. Yine detaya girmek isteyen sorun değil yani. Ya da sorular varsa Bu alabiliriz. anlamda aynen soru varsa. Evet, çamaşır grubu haftaya da bulaşık grubunu isteyeceğim bir arkadaşımızdan. Çünkü en önemli ürünler bunlar. Yani bizim sağlığımızı en yakından ilgilendiren konular çamaşır ve bulaşık. Bunları mutlaka ersağ kullanmak zorunda herkes. Ya da ersağ olmasa bile buna benzer farklı firma bile olabilir. Yeter ki doğayı kirletmeyelim. Bu şekilde söyleyebilirsiniz insanlara. Ben hazır buradayım. Hani ersağ kullanabilirsin. Böyle bir imkanım var ama diyelim ki ersağ istemiyorsun. Git farklı, sağlıklı bir ürün bul. Doğaya da kendine de zarar verme dediğiniz zaman sizi daha şey olarak görürler. Ne bileyim çözüm odaklı olduğunuzu anlarlar. Hani para çoğusu bu konularda hani para göz olarak görürler ya böyle tanıtımcıları filan yani para kazanma hırsıyla geldiğini düşünürler ya en azından onu düşündürmemiş olursunuz karşı tarafa. Evet, kapatalım mı bu akşam? Saat 10 oldu. Yani birer saat yeterli herhalde her akşam. Nilgün Hanım'ın sanırım bir sorusu olacakmış ama bir de Sevgi Çakmak'ta el kaldırdı şimdi. Bazen yanlışlıkla da olabiliyor ama evet. Sevgi Çakmak. Evet, bir cevap yok. Sorusu olan varsa sorabilir. Perşembe günü de var yine ama pazar günü ben yolda olacağım. Pazar günü olamayacak çünkü müdürler toplantımız var Cuma günü. Kampımız var daha doğrusu Karahayıt'ta. Cuma, cumartesi, pazar oradayız. İnşallah çok güzel geçecek. Eminim her seferinde güzel geçiyor. Yani pardon, Protect'le ilgili bir soru sormuş da ona bakıyordum. Yani sıvı omega biraz daha iyi olur. Protect'te dozaj ayarlaması zor olur diye düşünüyorum şu anda da. Hani e, günde hani ikişer milim hesaplanabilir mi? 3 yaşındaki çocuğa pek bilemedim şu anda. Nasıl? Protek için mi? Evet evet. Protein hiç önermiyoruz aslında çocuklara. Yani şöyle normalde yüksek doz toksisitesi yok bu arada Picnogel olan müdürüm. Yani Peki. Protek kullanılabilir birçok kişiye.
Ama hani 3 yaş ve altındaki çocuklarda toksisitesi olmayan bir şey bile vücudu zorlayabileceği için Hı hı. omega'yı düşün. Mesela D vitaminin de normalde Evet. klinik vakası olmaz ama yeni doğan ünitelerinde vesaire çok nadide olabiliyor. Ondan ötürü biraz şey yaptım. Takalım. Evet. Müdürüm, zeytin yaprağı kullanılabilir mi peki? Tabii. Kullanılabilir. Yani en azından Protek 20 ile COVID'e karşı koruma yapılacaksa hiç olmazsa zeytin yaprağı kullanılabiliyorsa Evet, o da aynı olabilir. etkileri gösterebiliyor. Doğru. Teşekkür ederim. Rica ederim. Evet, iyi akşamlar diliyorum. Perşembe günü buluşmak üzere. Ondan sonra tekrar Perşembe. Yani sürekli olarak biz Perşembe ve Pazar günleri bir problem olmadığı sürece beraberiz. Saat 9'da. Saati de değiştirmiyorum kafa karışmasın diye. Sadece işte önümüzdeki pazar yokuz. Buyurun Bir Berkay de Bey. az önce zaten şöyle bir şey anlatmıştım. 3-5 yaş arasındaki çocuklarda yapılan çalışmalar diye hani 3 yaşında olduğu için günde yarım kapsül şeklinde sütüne probiyotik katabilirsiniz mesela. Bunun da faydası olur. Evet. İyi akşamlar diliyorum herkese. Katılımınızdan ötürü teşekkür ediyorum. İnşallah bundan sonra daha kalabalık katılımlar olur. Genellikle aynı kişiler görüyorum. Yani aynı kişiler katılıyor. Yanınızda birilerini de getirebilirseniz, yani siz gerçekten bu işin kitabını yazacaksınız artık katılımcılara diyorum. Ama bazıları da gene katılıp da bir şeyler duysunlar isteriz. Yani biz anlatırken bile herkese her şeyi bildiğini düşünerek biraz böyle çekiniyoruz. Zaten biliyorlar da tekrar mı anlatıyoruz diye. Ama bilmeyenler tabii hiçbir şey bilmeyenlerin mutlaka burada olması gerekiyor. Evet, tekrar iyi akşamlar, hoşça kalın. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar müdürüm. İyi akşamlar canım. Ağzına sağlık. Teşekkür Teşekkür ediyoruz. ederim. Hayırlı akşamlar Herkese müdürüm. iyi Teşekkürler. akşamlar. Hayır, iyi akşamlar. Çok sağ olun.